Bugün seninle adaletin gerçekte ne olduğunu, insan ruhunun en karanlık ve aydınlık köşelerini ve kusursuz gibi görünen toplumların nasıl felakete sürüklenebileceğini keşfedeceğiz. Evet. Bu derinlemesine incelememizde gündelik hayatta doğru ve yanlış dediğimiz şeylerin ardındaki o görünmez mekanizmaları parçalarına ayırma misyonundayız. Hoş geldin. Hazırsan hemen konunun derinine inelim. Hoş bulduk. Bu mekanizmaları incelerken aklımızın bir köşesinde hep şu çarpıcı soruyu tutmamız gerekiyor bence. Nedir o? Acaba dışarıda gördüğümüz o devasa toplumsal düzen, kendi içimizdeki o küçücük karmaşık bireysel ruhumuzun dev bir aynası olabilir mi? Yani içimizdeki kaos mu toplumu çökertiyor, yoksa toplumun çöküşü mü içimizdeki karanlığı uyandırıyor? İşte tam bu noktada bunu biraz açalım istersen. Çünkü incelediğimiz kaynak metindeki fikirlerin arasında çok çarpıcı bir hikaye var. Hı hı. Bu soruya adeta cevap arayan meşhur Giges'in yüzüğü hikayesi. Dinlerken lütfen kendini bu hikayenin başrolüne koymanı istiyorum. Kesinlikle çok iyi bir empati testi. Anlatılana göre Giges, kendi halinde sıradan bir çoban. Bir gün sürüsünü otlatırken korkunç bir fırtına kopuyor, yer sarsılıyor ve tam bulunduğu yerde devasa bir yarık açılıyor. Giges merakla bu yarığın içine giriyor. Tam bir fantastik film sahnesi gibi başlıyor aslında. Aynen öyle. Aşağıda masallardan fırlamış gibi duran, üzerinde küçük kapılar olan tunçtan bir at heykeli buluyor. Kapılardan birini açtığında içeride normal bir insandan çok daha büyük, devasa bir cesetle karşılaşıyor. Çok garip bir an. Cesedin parmağında altından bir yüzük var. Giges sadece bu yüzüğü alıp yeryüzüne geri dönüyor. Ve olaylar asıl bu noktadan sonra tuhaflaşmaya başlıyor. Doğru. Giges daha sonra diğer çobanlarla birlikte krala verilecek aylık raporlar için yapılan bir toplantıya katılıyor. Orada sıkıntıyla otururken yüzüğün taşını tamamen tesadüf eseri avucunun içine doğru çeviriyor ve bir anda görünmez oluyor. İnanılmaz. Yanındakiler ondan sanki oradan ayrılmış gibi bahsetmeye başlıyorlar. Taşı tekrar dışa çevirdiğinde ise yeniden görünür hale geliyor. Düşünsene o anda elinde tuttuğu gücün farkına varması nasıl bir histir kim bilir. Sınırsız bir özgürlük anı. Sınırsız özgürlük ve sıfır sonuç. Giges bu sihirli gücü fark ettikten sonra ne yapıyor biliyor musun? Görünmezliğin verdiği o mutlak güçle saraya sızıyor, kraliçeyi baştan çıkarıyor, kralı öldürüp tahtı ele geçiriyor. Koca bir ülkenin mutlak hakimi oluyor. Aynen öyle. Şimdi sana dönüyorum. Sokakta, işte okulda hepimiz kurallara uyuyoruz. Peki parmağında seni tamamen görünmez yapacak o yüzük olsaydı, kimsenin seni yakalayamayacağını, hiçbir ceza almayacağını bilseydin, yine de adil ve dürüst kalır mıydın? Bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor. İnsan doğasının en çıplak halini sorgulatan felsefi bir deney aslında. Hikaye bize şunu soruyor. Bizler gerçekten iyi ve ahlaklı olduğumuz için mi iyilik yapıyoruz, yoksa sadece yakalanmaktan ve cezalandırılmaktan korktuğumuz için mi? Yani içimizdeki o ahlak bekçisi sadece bir polis korkusundan mı ibaret? Çoğu düşünür tam olarak bunu iddia etmiştir. Örneğin kaylak metnimizde Trasimakos adındaki karakterin çok kışkırtıcı bir argümanı var. Adalet, güçlünün işine gelendir der. Evet, çok çarpıcı bir cümle. Ona göre yasalar ve ahlak dediğimiz şeyler sadece zayıfların uydurduğu, iktidarı elinde tutanların kendi çıkarlarını korumak için yarattığı yapay bir toplumsal sözleşmedir. Adaletin kendi içinde içsel bir değeri yoktur. Bu çok karamsar bir bakış açısı. Eğer Trasimakos haklıysa, yeterince güçlüysen ve cezadan kaçabiliyorsan, haksızlık yapmak senin için en mantıklı olanıdır. Onun mantığına göre evet, zayıflar adaleti över çünkü kendilerini korumak zorundadırlar. Güçlülerin ise böyle bir derdi yoktur. Fakat bugünkü sohbetimizin temelini oluşturan kaynak metin bu karamsar tabloyu kabul etmiyor. Buna karşı çok daha derin bir antitez geliştiriyor. O antitezde adaleti tek bir insanda görmenin zorluğuna odaklanıyor, değil mi? Kesinlikle. Adaletin sadece toplumsal bir kural değil, ruhun içsel sağlığı olduğunu kanıtlamaya girişiyor ama tek bir insanın o görünmez ruhunun içine bakıp adaleti orada görmek çok zordur. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü o yazıyı daha net görebilmek için onu büyütmemiz, koca bir devlet boyutunda incelememiz gerekiyor.
Yani mikrokozmos olan ruh ile makrokozmos olan devlet arasındaki paralelliği kurmalıyız. Evet, devleti sadece siyasi bir kurum olarak değil, devasa bir insan ruhu olarak hayal etmeliyiz. Bu modele göre devletin de tıpkı insan ruhu gibi 3 ana katmanı var. Nedir bu katmanlar? Birinci katman, öğrenme ve akıl bölümü. Bu bölüm bilgeliği temsil ediyor. Devletteki karşılığı ise karar vericiler, yöneticiler, yani filozof krallar. İkinci katman ne peki? İkinci katman, öfke ve irade bölümü. Bu katman, cesareti ve onuru temsil ediyor. Devletteki karşılığı dışarıya ve içeriye karşı koruma sağlayan bekçiler, yani savaşçılardır. Güvenlik güçleri gibi düşünebiliriz. Aynen. Ve üçüncü katman, arzular ve dürtüler bölümü. Bu bölüm yeme, içme, zenginlik gibi bedensel hazları temsil eder. Devletteki karşılığı ise üreten halk kesimidir. Çiftçiler, zanaatkarlar, tüccarlar. Bunu basit bir örnekle somutlaştırayım. Diyelim ki diyetteyim ve önümde harika bir tatlı var. Üçüncü katmanım yani arzularım hemen onu ye diyor. Birinci katmanım yani aklım yememelisin diyor. Hı hı. Eğer tatlıyı yersem sonrasında hissettiğim o suçluluk ve kendime duyduğum öfke de iradem oluyor. Harika bir analoji. İşte adalet dediğimiz şey tam bu noktada. Bu üç parçanın kendi işini yapması ve birbirinin alanına müdahale etmemesidir. Herkesin kendi işini yapması yani. Kesinlikle. Akıl yönetmeli, irade ona itaat edip yardım etmeli, arzularsa bu yönetime boyun eğmelidir. Tıpkı devlette her sınıfın kendi işini yapmasının adaleti sağlaması gibi. Ben bu uyumu jimnastik ve müzik eğitimi metaforuyla birleştirmeyi çok seviyorum. Çünkü içimizdeki vahşi arzuları dizginlemek için doğru bir eğitime ihtiyacımız var. Kesinlikle. Eğitim burada kilit rol oynuyor. Sadece jimnastik yapan, kas geliştiren biri zamanla kaba ve duyarsız oluyor. Öte yandan sadece müzikle, sanatla uğraşan biri ise fazla kırılganlaşıyor. Ruhun da bu ikisi arasında doğru bir dengeye, akorda ihtiyacı var. Uyum sağlandığında ruh sağlığına kavuşur. Burada büyüleyici olan şey, aklın neyi bildiği, asıl gerçekliğin ne olduğu konusudur. Bunu açıklamak için bölünmüş çizgi kavramından bahsedebiliriz. Bölünmüş çizgi mi? Evet, gerçekliği dev bir çizgi olarak düşün. Alt kısım görünür dünya, yani imgeler ve inançlar. Üst kısım ise bilinebilir, akınla kavranabilir dünya, yani matematiksel düşünce ve salt bilgi, diğer adıyla idealar. Bu soyut fikri herkesin anlayabileceği o meşhur mağara benzetmesiyle somutlaştıralım bence. Yer altında derin ve karanlık bir mağara hayal etmeni istiyorum. Evet, o vurucu metafor. İnsanlar doğuştan beri boyunlarından ve ayaklarından zincirlenmiş, sadece karşılarındaki duvara yansıyan gölgeleri görüyorlar. Arkalarında yanan bir ateş var ve önlerinden geçen nesnelerin gölgelerini gerçeklik sanıyorlar. Çünkü hayatları boyunca sadece o gölgeleri görmüşler. Sonra bir gün birinin zincirleri çözülüyor, arkaya dönüyor, ateşi fark ediyor. Sonra mağaradan dışarı, güneşe doğru o acı verici, göz kamaştırıcı tırmanışı yapıyor. O güneşe çıkış anı çok kritik. Güneş burada iyi ideasını temsil ediyor. Bunu daha büyük resme bağlarsak, eğitim denilen şey aslında bilgiyi yığmak değil, ruhu doğru yöne çevirme sanatıdır. Peki yeryüzüne çıkan ve güneşi gören bu kişi ne yapmalıdır? Orada o mutlu adada sonsuza dek kalmalı mıdır? Hayır, kalamaz. Gerçek bir yönetici, yani filozof, o karanlık mağaraya geri dönüp gölgelerle avunan diğer insanları kurtarmak zorundadır. Ama mağaradakiler onu anlamayacak ki. Gölgelerle oynamayı bozduğu için onu öldürmek bile isteyebilirler. Kesinlikle. Zaten tarihi düşündüğümüzde doğruyu söyleyenlerin başına gelenler hep buna benzer. Bütün bu anlattıklarımızı devlet modeline bağlayalım istersen. Olur. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Diyelim ki o filozof krallar başa geçti, mükemmel devlet kuruldu. Bu devlet sonsuza kadar yaşar mı? Ne yazık ki hayır. İnsan doğası mükemmel olmadığı için en mükemmel sistemler bile çürümeye mahkumdur. İdeal devletin yıkılması belli bir sebep-sonuç ilişkisiyle 4 aşamada gerçekleşir. O zaman bu çöküşün aşamalarını tek tek özetleyelim. Nedir birinci aşama? Birinci aşama timokrasi. Aklın yerini onur ve zafer tutkusunun almasıdır. Yönetenler erdemden çok savaşlardaki başarılarına odaklanır. Anladım. Peki sonra ne oluyor?
Sonra oligarşi geliyor. Onurun yerini para hırsı alıyor. Zenginlerin yönetimi başlıyor ve toplum fakirler ve zenginler olarak ikiye bölünüyor. Parası olan düdüğü çalıyor yani. Aynen öyle. Bu eşitsizlik büyüdükçe üçüncü aşamaya, demokrasiye geçiliyor. Demokrasi kötü bir şey mi peki? Buradaki anlamıyla antik metnin tasvir ettiği şekliyle evet, fakirlerin isyanı sonucunda ortaya çıkan sınırsız bir eşitlik ve her türlü arzunun serbest kaldığı bir düzen bu. Rengarenk ama kaotik, kuralsız bir panayır yeri. İnsanlar her istediklerini yapıyorlar. Evet, ama bu sınırsız özgürlük eninde sonunda kaosu düzeltmesi için bir kurtarıcı aranmasına yol açıyor. İşte bu da dördüncü ve son aşama olan tiranlığı yani diktatörlüğü doğuruyor. Sınırsız özgürlük arayışının en ağır köleliğe dönüşmesi ne kadar ironik. Çok ironik ve işin en çarpıcı kısmı tiranın yani diktatörün psikolojik bir profilidir. Tiran dışarıdan dünyanın en güçlü insanı gibi görünse de aslında ruhu en hastalıklı, korku dolu ve köleleşmiş insandır. Neden böyle peki? Her şeye sahip değil mi? Maddeye sahip olabilir ama ruhundaki akıl tamamen uyumuştur. En ilkel, yasa tanımaz hayvani arzuları, yani Eros'un karanlık yüzü onu yönetmektedir. Sürekli bir paranoya hali. Kesinlikle geceleri uyuyamaz, kimseye güvenemez. Bu da gösteriyor ki haksızlık yapan kişi asla mutlu olamaz. Thrasmekos haksızdır. Tiran sadece kendi cehennemini yaratır. Bugün seninle adaletin doğası, erdemin temelleri ve toplumların nasıl çökebileceği üzerine gerçekten zihin açıcı bir yolculuk yaptık. Kesinlikle çok derin bir sohbetti. Sadece kendi çıkarları için adil görünen biri olmakla gerçekten kendi ruhunda o kusursuz uyumu yakalayan insan olmak arasındaki farkı gördük. Ben de kapanışta üzerine çok durmadığımız ama tüm konuşulanları pekiştiren final bir düşünceyi dinleyicinin zihnine bırakmak istiyorum. Tabii harika olur. Bugün bile kendi mağaralarımızda yaşıyor olabilir miyiz? Ceplerimizdeki ekranlara, bize sunulan algılara bakıp bunları gerçeklik sanıyor, gölgeleri alkışlıyor olabiliriz. Zincirlerini fark etmek, güneşe giden o acılı yolculuğun sadece ilk adımıdır. Çok doğru. Peki, sen hangi gölgeyi gerçek sanıyorsun ve kendi ruhundaki arabayı hangi gücün yönetmesine izin veriyorsun? Aklının mı, arzularının mı? Harika bir soruyla noktaladık. Bu derinlemesine incelemede bizimle olduğun için teşekkürler. Kitap Felsefe kanalına abone ol.